Evet, böyle tavukları haşlamıştım. Bunlar da tavuğun suyu. Şimdi onunla beraber bir pilav yapacağız. Önce biraz kavuruyorum. Ne yapıyor bu? Oha, deviriyor dansı. Yayın ofisi. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz yeni videomuza. İyisinizdir inşallah. Biz iyi değiliz vallahi, iyileşemedik. Gerçekten 2-3 gündür bayağı böyle üstümüz kırıklık falan. Bir de bahçeyle falan uğraşınca daha dün iyiydim aslında ama biraz daha şey oldum. Gizem'in zaten ciğerlere indi değil mi? Yo, ciğerlerim. Yavrularım kötü değil mi? İyiyim, ben çok iyiyim, hasta falan değilim. Kendini pozitif yönde iyileştirmeye çalış. Abi ben hasta değilim. Evde uyuyordu vallahi. Ben çok güzelim, harikayım, çok sağlıklıyım. Asla öyle bir şey yok. Uyduruyor, inanmayın. Ulan videoyu açmadan önce ölüp bitiyordu. Şimdi takipçilerimizin şu anda beni izlediğini düşünerekten onları pozitif olup pozitif güzel şeyler göndermeyi istedim, o yüzden. İyiyim ya, Allah'a çok şükür. İyi misin? İyiyim. Ya sesimin kısık olduğuna bakmayın. Bugün 3. günü o şeyimin, iyiyim yani. Dün öksürüğüm zaten kalmadı fıkkınları falan. Evet. Şimdi biraz hava alalım diye de bahçeye indik. Buraya artık şu halıyı bir serelim dedik değil mi? Evet, artık halımızı serelim. Ayaklarım çok üşüdü şu anda. Benim de burası buz gibi vallahi. Gel bebeğim. Ya benim gençliğim. Ama artık sığmıyor bana. Ben çok çabuk büyüdüm. Şimdilik idare etsen artık. Dokunalım. Evet. O öbür dağda ayağıma sığmıyor anne. Gel bir çıkarma da gel. Şu halıya beraber bakalım. 2 tane var orada. Sen giy onu. Tamam. Evet, Gizem'in babaannesinden halı getirmiştim. Bayağı büyük. Ahırda duruyor sarılı bir şekilde. Şimdi onu taş odaya sereceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bayağı büyük bir halı. Gel beraber bakalım bir. Şimdi bak burada Aman 2 tane halı var. Bu hangisi, o hangisi? Bu bizim salon halımız. Öyle mi? He. Bu da senin.
Tertemiz böyle. Yeni temizleyenler var. Yıkandı bu. Ceset gibi gözüküyor ama. Ay. O bizim şeye koyabiliriz onu. Ama olmaz orada boş ver. Nereye? Yanar orada. Yazın bunu kullanacağız. Biz bunu bu yaz sermedik değil mi hiç? Bilmiyorum ki. Sermedik. Halılar komple kaldırdık. Halısız geldi. Yazın öyleydi. Şu oldu. Götürüyor muyuz? Çok büyük oldu. Şöyle bir yere bıraksak da tuzu muyuz? Alacağım bunu oradan. Bırakalım mı? Evet, buraya geçeceğiz. Burada mı? Burada çözelim. Değil mi? Evet. Sırtını alırsın sen. Şimdi bu pis torba, bunun içinde temiz torba var. Bunu sökelim, temiz torbayla içeri götürelim. Tamam hadi. Kaç metre ya böyle? Çok büyük bu halı ya. Oraya inşallah yakışır. Olur bence. Ama çok büyük bir halı, onu söyleyeyim yani. Yanlara da mı çok uzun? Evet, Yanlara da mı çok açılıyor? çok büyük bir halı. Komple yeri kapatırsa da ne bileyim çirkin olur ya. Bilmiyorum, katlarız. Bakalım bir deneyelim. Ben bilmiyorum ki yani. Duydun mu beni? Nasıl? Şunu Açmayalım. oradan tut götür işte. Orada sıyır yani, onu demek istedim. Sıyır orada sıyır. Bir yere değmiyor. Sen dedin ki çekeyim. Bak yani. Böyle çevireceğiz. Niye? Böyle açılacak. Nasıl açılacak? Böyle çevireceğim diyorum. Ha bu eni mi? Evet. Yok artık. Bir aç da gör. Eni bu yani. Aynen. Kızım dalga mı geçiyorsun sen? Niye söylemedin bunu öyle? Bir deneyelim işte bak. Hiç katlarız dedim ya sana. Eni bu, ben boyu zannettim be. Yok boyu değil ya, boyu. Boyu olur mu canım, en olursa. Yuh, bu kadar eni var. Ya ne kadar değerli bir şey bir halı. Sen buraya halı yaptın ya, kalk bakalım. Yapabilir. Ama bunu bir daha beğenmezsek nasıl kaldıracağız? Beğenecek halı değil. Bu çok güzel bir halı. Eski bir halı. Ya Tam onu- böyle yakışır halı. Onu anladım da çok büyük yani. Kenarlardan kıvırıyoruz yani. Bakalım. Ben döndürsene orayı bu tarafa. Ne tarafa? Tarafa git. Çok büyük halı. Benim hiç kesme gücüm mü de halim yok. Sıkıntı yani bu burada. Kenarları bükülmez, çok kalın yani. Çok kalın değil canım. Bak ince gördün mü? Çok ince gördüm. Ay çok terlik oldu. Eni çok geniş, boyu çok kısa. Değişik bir simetrisi var. Kare herhalde bu. Güzel alıyor. Eski olanlardan. Büyük salon için. Aynen, salonda dururdu zaten. Şurası 0 olsun. Nasıl kıvıracağız şimdi bunu? Ne Ya tarafından? şunu şöyle içine kıvıracağız aşkım ya. O zaman karşıyı yap, toparlanır. Şöyle kıvıralım. Şurayı sıfırla önce.
Biliyor musun? Kaldı, sen de çek. Ucundan çek şuradan. Git öbür uca. Benim gibi şöyle kaldırsana. Biraz daha alman lazım. O var ya o kadar ağır ki. Ay. Eşek ölüsü gibi. Ben bak şimdi güzel oldu böyle yapınca. Simetri oldu. Ay çok güzel görünmüyor mu? Gideyim mi buraya? Ha? Yok terkten çıkamıyorum. Zaten oraya baksana. Tamam. Aa, çok güzel. Ne? Deniz. Ya yumuşacık. Değil mi? Evet. Buraya tutayım mı? Kaç yıllık bu halı biliyor musun? Yani 100 rahat vardır. Anne. 100 yıllık bir halı yani. Babama sorayım kaç yıllık. Ben bu halının üstünde büyüdüm. Benim için çok anıları var yani. Bence güzel oldu. Beğenmedin mi sen? Şu an güzel oldu. He? Şu an iyi oldu. Şu ucunu biraz düzelt. Ya burası tam böyle antik şeyler. Zaten bunu oraya soba geldiğinde onu mecbur bu tarafa çekeceğiz. Tabii. Of, başım çok ağrıdı. Ama çok ağır işte. Biz bu halde iş yapmamamız lazım. Benim hiç gücüm yok zaten. İş yapmadan olmuyor. Tansiyonum düşüyor benim böyle bir şey yapınca. Anne geleyim mi oraya? Gel. Ama öyle dikkat et abi, çok sert yer. Geliyorum. Geliyorum anne. Kafana bak, dikkat, kafanı vurursun ama. Atlarken kafanı vurursun. Sen beni tut öyle zıpla. Gel. 1, 2, 3 zıpla. Bu halıyı bu tarafa mı çekseydik? Bu tekli koltukları şöyle karşılıklı halının üstünde dururdu. Olur. O zaman bunları kaldırmamız lazım. Şu ikisini ne yapacağız? O ikisi Onları şimdilik şuraya duracak. mı alsak? Şuraya. Şimdilik yani. Ya buradan dışarıyı seyrediyoruz orada oturup ya. Ben Onları buraya zaten alsın. dışarı alacağız sonra. Onu altına alırız. Biz bu halıyı biraz şöyle bu tarafa doğru çekelim. Şu camın hizasına kadar. Hı hı. Sandalyeleri üstüne koyarız. Evet. Terkene git. Zaten buraya soba gelecek ya, halıdan uzak olması lazım. Evet. Hapşıracağım. Tam otantik oldu. Şuraya da böyle otantik şeyler koyacağız. Şuraya. Buraya kitaplık, soba, kanepe şuraya gelecek. Evet. Zaten kanepe buraya geleceği için bunun kıvrığı gözükmeyecek. Tabii. Bir de çok göze batmıyor yani bence. Ezdikçe Evet, oluyor. yani halı çok ince olduğu için çok potluk yapmıyor, göze batmıyor. Gerçi çok uzun olmaması da iyi oldu. Evet. Bu sefer komple yeri kapatacaktı. Yani aynen. Böyle daha güzel oldu. Buraya böyle raf mı yaptıracağız? Yok, o şeyleri tabloları saklamak için o. İyi de burası ne güzel dolap olmuş. Kullanalım bunu. Raf Evet, aslında bir 2-3 raf koysalarmış iyiymiş. Yani bu niye böyle ki bu? En azından anahtar ıvır zıvır eşyalarımızı koyardık. Hayır, terlik bile konur yani. Terlik İnsanlar sığmaz. mesela bir şeyini koyarlar içine, askı gibi bir şey yapalım bence buraya. Bir askılık yapalım, montlarını falan koyarlar. Oraya mont sığar mı sence? Sığar, niye sığmasın? Mesela bir küçük bir yelek mesela bir şey. Ki yani böyle durmasındansa. Yani bence ıvır zıvır eşya için iyi. Ya raf yaptıralım. Burası niye rafsız böyle? Ben böyle görseydim Kızım o söylerdim yani. dolap değil o şeyi kapatmak için kabloları. Tamam, anladım da o rafları koyduğun zaman sonuçta kullanılacak bir yer olacak. Tamam, gene bir şey koyarız oraya. Baksana ne kadar boşluk var. Yani şu kadar falan bir karış boşluk var. Bak şuraya böyle raf koysam mesela birkaç tane. Evet. Yayıntını alır. Gözlüğünü bilmem neyini koyarsın. Ata sevdin mi halıyı?
Beğendin mi? Bağdaş kur. Ya. Dur, bir bağdaş kur, bir şey deneyeceğiz. Şöyle yapacaksın, dik dur, böyle yapacaksın, tamam mı? Bunlar şimdilik burada dursun. Koltuklarda oturunca ne kadar rahat değil mi? Bu bir... Evet. İlk defa oturduk seninle burada. Evet. Ben oturmuştum burada tek başıma da. O zaman diyorlardı, İzem görmesin. Neden? Tek başıma burada çay içmiştim, iş yaparken ara vermiştim. Ama bir sakin değil mi burası? Evet. Burada bir ses yalıtımı var yani. Dışarıda böyle çok az ses geliyor. Acayip bir sakinlik var burada, çok güzel. Böyle böyle adım adım yerleştireceğiz burayı. Aynen, ha deyince hemen ona da eksik eşyalarımız var. Kanepe geldiğinde... Şurayı bir ölçelim ya. Onu ölçeriz de. Kanepe biraz daraltacak burayı ama kanepesiz de burada olmaz yani. Bizim eve bir L kanepe almamız lazım. Onu buraya indirirsek oraya mecburen gidip bakmak zorunda kalacağız. Hızlandıracağız işte. Öyle olmaz. Orada neyle oturacağız? Onu alıp onu buraya indirmemiz lazım. İşte ölçelim orayı. Orayı bir ölçelim. L için burayı da ölçelim. Şuraya sünger yaptıracağım mı? Güzel olacak bence. Ha, vallahi güzel olacak. Güzel görünüyor. Ya kitaplık alırız. Şuraya da şuraya. Senin arkana alalım. Oraya. Gözüm hep oraya takılıyor. Şuraya. Orada kabloları saklarız onu. O kadar yukarı çıkmaz ki ama. Ben onu halledeceğim onu, sen merak. Bir ölçeyim. Evet. Geldik fasulyenin faydalarına. Buradan böyle olabileceğini hiç hayal Nerede edemiyordum. kaldınız siz ya? Geliyoruz şimdi. 2 dakika sonra oradayım. Tamam, hemen kapat kapıyı, geliyoruz. Hiç buranın böyle olacağını hayal edebiliyor muydun? Bu kadarını hayal etmiyordum. Köpekler buradaydı. Rezalet bir yerde burası, hatırlıyor musun? Ay iğrençti. Pislik. Sobayı burada yakıyordum, peletler Evet buradaydı. ya. Kazanımızın borusunu Şira parçalamıştı. Bir de bu bacağımız takılacaktı. Ne yazık ki hala gelemedi. O yüzden ben de kolları sıvadım. Çünkü havalar soğumaya başladı. Şimdi parça aldım. Elimizdeki borulardan kestim. Bakın Şira boruyu ne hale getirmiş. Evet, kavuşamıyoruz. Gizem'i bekliyorum. Ata'ya bugün çok güzel bir araba aldık. Uzaktan kumandalı. Değil mi Ata? Bak ateş yanmaya başladı Ata, bak içeriden kıvılcımlar çıkıyor, gördün mü? Birazdan yanacak. İnşallah. Şira, hep senin başının altından çıktı bunlar. Başıma iş açtın. Hiç öyle af dileme benden. Hiç af dileme benden.
Önümüzdeki bir iki gün içinde inşallah kapatacağım o deliği de. Son kez gideyim. Bakayım soba ne durumda. Sobamızı da yakmayı başardım. Biraz hava yapmış. Hava yaptığı için kaloriferdeki havaları aldım. Onları sonra tekrar su bastık. Şimdilik çok güzel yanıyor bakın. Şu anda yani bambaşka bir yer oldu gerçekten. Bu bir şey, hani harabe ne olursa olsun her şeyin olabileceğini gösteriyor bence. Değişir mi işte, yani baktın ne oluyor? Evet, baktın ne oluyor. Ya içinde insan heves olacak. Mesela bizim bu kısa videolara falan da çok yorum atıyorlar. Mesela evimizin değişimini falan gösterdik ya. Ya para olsa herkes yapar falan deniyor da öyle değil işte, her şey parayla olmuyor. Yok ya, parayla biz... Bir kere o parayı kazanabilmen için aklını kullanman lazım. Ki paran olsa da yapamazsın. Hazıra hiçbir şekilde daha dayanmıyor. Değil mi? Tabii ki yani. Aynen. Bizim yani şey, hani biz çok böyle yani bunu yapmak çok zenginlik falan değil yani, biz yavaş yavaş yani gıdım gıdım bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu bizim için gerçekten mucize. Bir de hani yani sonuçta kazandığımız şeyi bir şeye yatırım yapıyoruz. Buraya yatırıyoruz. Evet. Sizlerle paylaşmak için. Hani sonuçta YouTube gelirlerimizi yiyip içip saçma sapan şeylerde de harcayabilirdik ama biz hani oradaki gelen parayı böyle değerlendiriyoruz. Evet. Bence çok büyük bir iş yani. Hatta biz şimdi önceki videoda size bir sürprizimiz var demiştik ama daha onu açıklayamıyoruz şu an. O sürprizimizi de Gizem'le yaptığımız bir şey sayesinde oldu. Onları hep bahsedeceğiz sizinle. Evet, güzel konular gelecek. Böyle merak edenler işte köy hayatı için nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Mesela bazı yorumlarda işte yani çok hani şey eleştiriler de gelebiliyor. Ya bu sefer bunları da söyleyince bu sefer şey yapıyorlar, kızıyorlar bizim güzel takipçilerimiz. Onlara da kıyamıyorum ya, bırakın şunları, bahsetmeyin şunlardan diye. Herkes arıyor, şey yapıyor, mesaj atıyor. Hani onlardan bahsetmeyin diyorlar ama hani o kesim de var. Hani merak eden bir kesim var. Hani siz işte köy hayatında ya işte zenginsiniz de o yüzden. Mesela bizi hiç böyle Muğla'ya hayatımızı bilmeyen, işte yani orada neler çektiğimizi bilmeyen birçok insan hani kafasında ya işte para varsa köyde de her yerde yaşanır düşünceleri var insanlarda. Ama bizim eski takipçilerimiz bizim hani ne kadar zor şartlarda bu hayata geçtiğimizi biliyor. Yani bizim sadece küçücük bir evimiz vardı, onu sattık. Düşünün hani bir eviniz olduğunu düşünün, hayal edin. Onun 250 bin lira değil mi? 200 müydü, 250 miydi? 200 lira dedi. Harcamaları falan olsun. Yani harcamaları falan. Yılda kira falan yani verdik. 5 sene önce 200 bin liraya güzel yolda bir küçük bir evimiz vardı. Onu sattık. Hani 200 bin lira parayı parayla ne yapabilirsiniz ki? Yani bundan bir 5 sene önce de 200 bin lira çok büyük bir para değildi. Yani hani biz mesela bir ev alıp daha hani kiraya falan verelim. Ya 800 lirayla 500-600 lirayla geçiniriz diye düşünüyorduk. Yani düşünsenize o kadar hani böyle büyük gönüllüyüz ki yani idare edebilen bir aileyiz, karı kocayız ki. Hani ne olacak ya 800 lirayla geçiniriz, olsun yemeyiz içmeyiz ama sevdiğimiz hayatı yaşarız diye biz çıktık yola. Yani gerçekten biz hani öyle çok zengin hani işte anneden babadan büyük paralar falan. Burada bir parantez açabilir miyim? Hı hı. Bak çok zengin de olsan 5 milyonun 10 milyonunla yola da çıksan hazıra daha dayanmaz. Yapamazsın. Onu diyecektim zaten. Yani yapamazsın. Yani paranız olsa da siz yatırım yapmayı, parayı çevirmeyi, parayı değerlendirmeyi bilmiyorsanız hiçbir şekilde getiremezsiniz yani. Evet, bir de biz hani karı koca olarak gerçekten azla yetinebilen bir karı kocayız. Yani bu süreçte mesela bu 5 yıl boyunca bunu birbirimizi çok daha iyi tanıdık. Değil mi yani? Ne ben bir isteğim, çok isteklerim oldu. Ne senin ben çok geçen de isteklerin söyledim oldu. onu. 50 lira için seninle tartıştığımız falan oluyordu ama. Hatta evet, Akköprü'de arabaya benzin almayalım diye. Ya ben mesela o kadar tutumlu bir insanımdır yani kendim hani karakter olarak çok tutumluyumdur. Yani çok cömertimdir ama çok da tutarım yani elimde hani
nasıl söyleyeyim, mesela bir sonraki ayları düşünerek, ya bu ay mesela çok kazancım olmayabilir, hani kazancım olsa da bir ay sonra belki o kadar kazancım olmayabilir diyerekten kenarda mutlaka böyle bir hani güvencem olmalı. Yani bilmiyorum, öyle küçüklüğümden beri öyle kendimi o şekilde mutlu hissediyorum. O yüzden hani en ufak bir şeyde bile bak inme aşağıya, bu hafta bir kere inelim, bak benzine yazık falan diye hep böyle geçti yani yıllarımız. Yani bizim senelerimiz, o 5 yılımız, hani bundan önceki senelerimiz hep böyle tutumlu şekilde geçti. 45 dakika mesafedeydik biz şehre, merkeze. Kaan mesela haftada 3. kere çıkacaksa eğer markete gidelim diyorsa ben kızıyordum. Hayır diyordum, gitmeyeceğiz yani. O benzin parası cebimizde duracak. Biz yani tutacağız yani bir şekilde. Hep böyle onu sıkıştırdım yani. Kendimi çok iyi biliyorum. Hani har vurup parmağı savurmamak çok önemli bir şey. İki eş arasında. Yani ben onu sıktığım zaman o da hani onu anlayışla karşıladı. Ne bileyim işte kenarda olan paramızı atıyorum işte, hani onu şeye vermiştik, faize koymuştuk. Faizin getirisi 150 liraysa mesela 50 lirasını alabilirsin, 100 lirasını alamazsın. Hep böyle söyledim, hatırlıyor musun? Ya kızıyordum yani. Çünkü hani bu hayata geçtik. Şey olmak istemiyorum yani, hani utanmak istemiyorum. Yani geri dönmek istemiyorum. Bir adım attık ve onu artık en iyi şekilde yapmaya çalışmak istiyorum yani kendi karakterim olarak. Dolayısıyla Kaan'la bu konuda hani çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Karı koca olarak başarımızın bence en büyük sebeplerinden biri birbirimizin tutumlu olması ve hani gözümüzün aç olmaması. Bence herkese örnek teşkil etmeli. Hani biz genç insanlarız, genç aileyiz, ebeveynleriz. Hiçbir zaman gözümüz öyle çok yükseklerde olup şaşa yapıp insanlara bir şeyler gösteriş budalaları olmadık açıkçası. Hani öyle bir ailede de yetişmiş olmanın verdiği bir kazanç bence. Çocuklarımıza da biz onu aşılıyoruz. Para mutluluk getirmiyor. Evet, para çok büyük ihtiyaç. Hep dua ediyorum, Allah'ım çok para versin, çok bolluk bereket versin ki birçok insanla paylaşalım, hayvanlara paylaştıralım. Hani biz de oldukça paylaştıralım yani, istediğim para bu. Ama para gerçekten mutluluk getirmiyor insana. Ama bu 5 yıl içerisinde biz 200 bin lirayla buralara geldik. Bir evimiz oldu, bir arabamızı yükselttik. Yani üstüne kat bir sürü şeyler yaptık. Bence bu birçok insana örnek olmalı. Bunu hani böyle övünmek için ya da şey yapmak için söylemiyorum ama insanlar har vurup parmağı savurmamalı, tutumlu olmalı. Bunlar çok önemli şeyler, hususlar. Çünkü biz hep büyüklerimizden, aile büyüklerimizden hani ışıkları, elektrikleri açık... Yani biz yokluk bilen aileler tarafından büyütüldük aslında. O yüzden herkes yokluğu bilmeli. Şu an günümüzde de artık maalesef şu an günümüzde de yokluk var bence. Hani bakın, o kadar mesela bundan önceki senelerde har vurup parmağı savuruyordu insanlar. Ya bir tane ayakkabıyla yetinmiyor, 10 tane ayakkabıyı birden alıyor. Ya bunlar hiç bence mutluluk getirmeyecek şeyler. Ama şimdi gördüğünüz gibi bir mağazaya girsek hemen ya işte alamıyoruz yani, bir tane alıp çıkmak zorunda kalıyoruz. Bence insanlar bunun için düşünmeli yani, biz bence kendimiz getirdik bu dünyayı, bu hale getirdik. Demek istedim bu kadar. Çok konuştum galiba. Yaklaşık 10 dakika oldu. Ya işte yani hani canım takipçilerim, çok güzel insanlar. Hepiniz çok tatlısınız ama hani o işte bir kesim var ya böyle anlamayan, farkında olmayan. Keşke onlar da farkına varabilse bazı şeylerin. Hani bizim birçok yokluktan küçücük bir parayla buralara kadar gelebildiğimizi bilseler. Biz elimizde kazanıyorsak inanın yarısını paylaşıyoruz insanlarla. İnşallah herkese böyle bir şey nasip olsun. Evet. Çim tohumlarımızı da ektik biliyorsunuz bir önceki videoda. Bakalım burası nasıl olacak. Sebze ekmeyecek misiniz diye yorumlarda çok yazıyorsunuz. Ekeceğiz. Sebze yatakları yapacağız. Bakın şu tarafa şöyle. Belki şu ağaçların arasına da 3-5 tane yapabiliriz boşluklara. Her yeri değerlendireceğiz. Yani çim oldu diye bir şey yapmayacağız zannetmeyin. Çok daha derli toplu, çok düzenli, güzel bir bahçe görünümü alacak burası inşallah.
Allah beni pulla beni al koynuna yar. Gözüm senden başkasını görmez oldu yar. Ay sesim inadına, ben şarkı söyleyeceğim ya, inadına kısılıyor yani. Yok böyle bir şey. Yok. Çiğ yumurta ya. Allah beni pulla beni al koynuna yar. Evet, size bu kızılcık taranasından bahsetmek istiyorum. Kızılcık taranası bizim doğal ürünlerimizde olan bir tarhana. Fakat bitti sayılır. Belki de bitmiş de olabilir. 1 kilo falan kalmıştı en son. Bu kızılcık tarhanasını grip olduktan sonra hemen içmek gerekiyormuş. Ben bunu şimdi hemen yapacağım kendimiz için. Çünkü grip için birebir çok lezzetli değilmiş. Hani ekşim tırakmış. Ama çok olan oldu yani bizim bilenler. Ben çok fazla bilgim yoktu bu kızılcık taranası ile ilgili. Yapımı da çok kolay aslında. İçerisinde sadece kızılcık var. Başka da bir şey yok zaten. Bakalım bunu yapacağım, inşallah faydası olur. Şifa olsun. Keselim. Bu da aynı bildiğimiz aynı tarhana gibi kokuyor. Yani hiçbir farkı yok. Rengi de gördüğünüz gibi böyle. Bu sene çok fazla kızılcık bulamadık. O yüzden az miktarda yaptık. Ama seneye daha çok yapmayı planlıyoruz. Bakın. Rengini görüyor musunuz? Evet, kızılcık tarhanamızı yaptık. Bu soğuk algınlığına ve gribe çok eski yıllardan beri çok iyi geldiği söyleniyormuş. Bunun rengi niye böyle? Kızılcık tarhanası olduğu için. Hadi ilk sen iç bakalım nasılmış. Tamam. Çok mu sıcak? Çok sıcak ya. Çok gönderdik biz kızılcık tarhanası. Evet, güzel, ekşi. Bayağı kızılcık tadı var. Ayağım kaldırıyormuş insanı. İşte griplerde falan, grip olduğun zaman direkt kızılcık tarhanası içiliyormuş. Bak yarın ayağa kalkamazsam burada herkese seni şikayet ederim. Ne yapabilirim ki? Bunu artık öldürmem gerekiyor. Güzel ha. Değil mi? Değil mi? Değişik. Ama ben içine şey de koydum. Biraz domates ve sarımsak da ekledim. Vallahi ben çok ekşi bekliyordum da o kadar değil yani. Çok aşırı ekşi değil canım. O zaman afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Geçmiş olsun.